Esselamu aleyküm benim güzel dostlarım. Hoş geldiniz ocağımıza. Bugün gönlüm biraz buruk, biraz da düşünceli. Neden diyeceksiniz? Bana diyorlar ki, hocam dünya neden bu kadar yaşanmaz oldu? Eskiden bir somun ekmeği 10 kişi bölüşür doyardı da, şimdi koca dünyayı bir kişiye veriyorsun, doymuyor. Neden? Ben de diyorum ki onlara, insanlar kardeşliğini unuttu da ondan. Şimdi size anlatacağım hikaye tam da bunun üzerine. Eskiden bir köyde avluları birbirine bakan yan yana iki evde oturan iki kardeş vardı. İsimleri Kerim ve Selim. Kerim fakirdi. Evi küçüktü, tarlası bir avuçtu, üstü başı eskiydi ama gel gör ki evinden kahkaha hiç eksik olmazdı. Akşam olunca çorbasını içer, çocuklarını dizine oturtur, şükreder, huzurla uyurdu. Abisi Selim ise köyün en zenginiydi. Sürüleri dağlara sığmaz, ambarları buğdayla taşardı. Ama gel gör ki huzuru yoktu. Hep daha fazlasını ister, malını kaybetmekten korkar, gece yatağında döner dururdu. İşte ne olduysa bu fark yüzünden oldu. Selim'in karısı, fakir olan Kerim'in ve karısının bu kadar mutlu olmasını, o yoksulluk içinde böyle gülüp eğlenmesini bir türlü hazmedemiyordu. Kıskançlık içini kemiriyordu. Bir gece kandil ışığında pencereden karşı eve baktı. Kerim'in çocuklarıyla şakalaştığını, karısına tebessümle baktığını gördü. Dayanamadı. Hırsla döndü kocası Selim'e. Dedi ki, "Bak Selim, şu fakir kardeşine bak. Biz bu kadar zenginiz, bizim evimizde böyle neşe yok ama onlar her gece bayram ediyor. Bu işin içinde bir iş var." Selim yorgun argın başını kaldırdı. "Ne işi olacak hatun?" dedi. "Adam kanaatkar, şükrediyor, gülüyor. Bırak gülsün." dedi. Ama kadın yılan gibi tısladı. "Yok Selim, yok." dedi. "Sen safsın, anlamıyorsun." dedi. "Kuru ekmek yiyen adam böyle güler mi? Kesin bu Kerim bir hazine buldu. Babanızdan kalan o kayıp altınları buldu, senden saklıyor. Gece gizli gizli yiyorlar, gündüz bize fukara rolü yapıyorlar. Hakkını yiyor senin, uyan artık." dedi. Selim önce kızdı. "Saçmalama, abim yapmaz." dedi. Ama kadın susmadı. Ertesi gün, "Bak yeni elbise almış." dedi. Yalan söyledi. Öbür gün, "Bahçeyi kazarken gördüm, küp çıkardı." dedi. İftira attı. Her gece damla damla zehri akıttı Selim'in kulağına. Ve sonunda Selim'in kalbine o lanet şüphe düştü. Kardeşine her baktığında artık canını değil, malını çalan bir hırsızı görür oldu. O eski muhabbet bitti, yerine soğuk bir düşmanlık başladı. Gördünüz mü dostlarım? Şeytanın en sevdiği silah ne top ne tüfektir. Şeytanın silahı acaba sorusudur. Kadın bir yalan attı, acaba dedi. Ve o acaba Selim'in kalbindeki merhameti sildi süpürdü. Bir insan kardeşinden şüphe etmeye başladı mı artık gözü doğruyu görmez olur. Yalanı gerçek sanır, dostu düşman sanır. Ve beklenen kıyamet o sabah koptu. Selim, karısının dolduruşuyla artık dayanamaz hale gelmişti. Öfkeyle yerinden fırladı, kardeşinin kapısına dayandı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Tekmeleyerek kapıyı açtı. Kerim kahvaltısını yapıyordu. Abisini görünce ayağa fırladı. "Hayırdır abi?" dedi. "Bir şey mi oldu? Bu ne öfke?" dedi. Selim kardeşinin yakasına yapıştı. "Daha ne olacak?" dedi. "Yılan." dedi. "Yıllarca koynumda yılan beslemişim. Söyle, babamızın hazinesini nereye gömdün? Benden çaldığın altınları nereye sakladın?" diye bağırdı. Kerim şaşkınlıktan donup kalmıştı. Abisinin bu haline inanamıyordu. "Ne hazinesi abi?" dedi. "Ne altını? Sen beni bilmez misin? Allah şahittir ki evimde şu kuru ekmekten bir de alın terimden başka bir şey yoktur. Kim dedi sana bunları?" dedi. Selim bağırdı. "Karım gördü." dedi. "Herkes biliyor." dedi. "Benden gizli zengin oldun, bana yalan söyledin. Hakkımı yedin, haram olsun sana kardeşim dediğim günler." diye haykırdı. Bütün köy sesi duyup kapıya yığılmıştı. Selim herkesin içinde kardeşini hırsız damgası vurmuştu. Kerim abisinin gözlerindeki o nefreti görünce anladı ki söz bitmişti. İftira gerçeği boğmuştu. Boynunu büktü. Tek bir kötü söz söylemedi. Sadece derin bir iç sek çekti. "Peki abi." dedi.
Madem bana hırsız dersin, madem bana inanmazsın, bu topraklarda durmak bana haram olsun. Malın da senin olsun, mülkün de. Ben gidiyorum ama şunu bil abi, Allah büyüktür. O her şeyi görür, her şeyi bilir dedi. Kerim gözyaşlarını içine akıtarak birkaç parça eşyasını, annesinden kalan tesbihini ve çocuklarını aldı, doğup büyüdüğü, hatıralarının olduğu o evi terk etti. Selim arkasından bakarken zafer kazandığını sanıyordu. Oysa o gün Selim bir hazine değil, bir kardeş kaybetmişti. Ama bunu anlaması çok uzun sürmeyecekti. Aradan aylar geçti, mevsimler döndü. Kerim gidince Selim'in konağına bir sessizlik çöktü. O iftira atan karısı bile evdeki bereketin kaçtığını anlamıştı. Selim'in işleri ters gitmeye başladı. Sürüsüne hastalık girdi, tarlasına dolu vurdu. Ama en beteri, vicdanı onu rahat bırakmıyordu. Rüyasında hep kardeşinin o son bakışını, o masum halini görüyordu. Bir gün Selim, kardeşinden kalan o virane evi hazine buradır diyerek kazmaya karar verdi. Hırsı hala bitmemişti. Evin zeminini kazdı, bahçeyi kazdı ve sonunda yaşlı zeytin ağacının dibinde paslı demir bir kutuya rastladı. Selim'in eli ayağı titredi. "İşte" dedi, "biliyordum, altınlar burada" dedi. Heyecanla kutuyu açtı. Ama içinden altın çıkmadı. Kutunun içinde babasının el yazısıyla yazılmış eski bir deri parçası ve bir avuç toprak vardı. Notta şöyle yazıyordu: "Evlatlarım, Kerim'im, Selim'im, eğer bir gün bu kutuyu bulursanız bilin ki şeytana uymuş, toprağı deşmişsiniz demektir. Bilin ki size bıraktığım en büyük hazine altın değildir. Sizin hazineniz birbirinizsiniz. Bu bir avuç toprak ikinizin de gideceği yerdir. Toprak sizi yutmadan siz hırsınızı yutun. Kardeşinizin elini bırakmayın." Selim olduğu yere yığılıp kaldı. O kağıdı göğsüne bastırdı, hıkçık hıkçık ağlamaya başladı. "Ben ne yaptım?" diyordu. "Ben kardeşimi, canımı, asıl hazinemi kovdum. Bir yalan uğruna, bir iftira uğruna kardeşimi yaktım" diyordu. O pişmanlıkla yollara düştü Selim. Gururunu, kibrini, zenginliğini ayaklar altına aldı. Dağ tepe demedi, abisini aradı. Sonunda onu uzak bir yaylada, derme tatma bir çadırda, yine kıt kanaak ama huzur içinde namaz kılarken buldu. Selim abisinin ayaklarına kapandı, çocuk gibi ağladı. "Affet beni abi" dedi. "Şeytana uydum, nefsime uydum, gözüm kör oldu göremedim. Gerçek hazine sensin, affet" dedi. Kerim abisini yerden kaldırdı, sıkıca sarıldı. "Ne sitem etti, ne ben sana demiştim" dedi. Sadece gülümsedi ve şöyle dedi: "Hoş geldin kardeşim, hoş geldin. Kardeş etle tırnaktır, et tırnaktan ayrılır mı hiç?" dedi. İşte böyle dostlarım. Gördünüz mü? İftira bir ateş topudur. Atanı da yakar, tutanı da yakar. Ama pişmanlık ve sevgi o ateşi söndüren tek sudur. Selim hatasını anladı, kardeşine koştu, huzuru buldu. Siz olun, kimsenin lafıyla, dedikodusuyla sevdiklerinize sırt dönmeyin. Mal mülk dediğin bugün var, yarın yok ama kardeşlik ahirete kadar giden bir yoldaşlıktır. Rabbim kalplerimizi fitneden, fesattan, kıskançlıktan korusun. Hanelerinize Hazreti Yusuf'un güzelliğini, Hazreti Eyyub'un sabrını, kardeşlik bereketini versin. Hadi bakalım, kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.